Neden yüreğimiz bazen davul gibi gümbür gümbür çalarken bazen de ipek bir kumaş gibi sessizce dalgalanır? Eller neden bazı anlarda kar gibi soğukken bazı zamanlarda bir ateş gibi yanar? Midemiz neden bazen sakin bir göl gibi durgunken bazen fırtınalı bir deniz gibi dalgalanır? İşte tüm bu sorular bizi bugünkü yolculuğumuzun kalbine götürüyor. Çünkü vücudumuz sözcüklere gerek duymayan, kendi dilini konuşan muhteşem bir anlatıcı. Ben Mustafa Çay. Bugün kaygının bir tehlike sinyali mi yoksa bir hediye mi olduğunu konuşacağız. Modern dünyada korku ve endişeyi adeta birer hastalık gibi görmeye alıştık. Sanki onlar hayatımızdaki cerrahi bir operasyonla çıkarılması gereken tümörlermiş gibi düşünüyoruz. Ama bu duygular bir hastalık değil. Bunlar birer hediye. Onlar evrendeki en gelişmiş navigasyon sisteminin bize sunduğu canlı haritalar. Emin olun, böyle bir imkanımız olsaydı bile korku ve endişenin gerçek anlamını kavrasaydık onlardan kurtulmak istemezdik. Bu ifade kulağa paradoksal gelebilir. Sonuçta içimizdeki huzursuzluktan kurtulmak için neler vermezdik ki, değil mi? Ama bir düşünün. Eğer tüm korku ve endişeyi hayatımızdan silsek ne olurdu? Belki o yırtıcı aslanın yanına gidip tüylerini okşamak isterdik. Belki üstümüze doğru gelen o tehlikeyi görmezdik. Belki yangın alarmını duymaz, dumandan boğulurduk. Korku ve endişe aslında bedenin bize fısıldadığı en değerli sinyallerdir. Onlar hayatın karmaşık labirentinde bizi yönlendiren ışık huzmeleridir. Beynimiz çevredeki bir uyarana bir tepki olarak vücudumuzda bir dans başlatır. Kalp davul çalar, kaslar gerilir, kan yolculuğu hızlandırır. Bu bir kaos değil, mükemmel bir koreografidir. Tıpkı bir orkestra şefinin her enstrümanını uyum içinde yönetmesi gibi beynimiz de bedenimizin her köşesini bir amaç için seferber eder. Ve amaç bizi hayatta tutmaktır. Korku ve endişe aynı orkestrada çalınan farklı melodiler gibi. İkisi de aynı enstrümanları kullanır. Kalp çarpıntısı, terleme, gerilim, titreme ama çaldıkları parçalar bambaşkadır. Korku bir yangın sireni gibidir. Ani, keskin ve doğrudan. Örneğin gecenin bir yarısı duyduğumuz bir ses gerçek bir tehlikeye ait olabilir. Fiziksel bedenimize yönelik somut bir tehdit içeriyor olabilir. Vücudumuz anında alarm verir. Tıpkı bir yangın çıktığında binanın her köşesinden duyulan o kulakları sağır eden siren gibi. Bu binlerce yıllık evrimsel bir mirastır. Aslan karşısındaki atalarımızın hayatta kalmasını sağlayan o ilkel ama son derece etkili refleks. Kaç ya da savaş der bu alarm. Ve biz sorgulamadan, düşünmeden sadece hissederek hareket ederiz. Endişe ise bir hava durumu raporu gibidir. Uzak, belirsiz, gelecekteki bir olasılığa dairdir. Yarın yapacağınız sunum, o zor konuşma, iş görüşmesi henüz hiçbir şey olmamıştır. Ama zihniniz sanki bir meteoroloji uzmanı gibi potansiyel fırtınaları öngörmeye çalışır. Bulutlar toplanıyor mu? Rüzgar nereden esiyor? Şemsiye almak gerekir mi? Bu duygusal bir tehdittir. Henüz gerçekleşmemiş bir senaryodur. Ama ilginç olan şu, vücudunuz bu hayali tehlikede de gerçekmiş gibi tepki verir. Çünkü geçmişte, özellikle çocukluğumuzda duygusal kopukluklar bile ölümcül olabilirdi. Ailemizden koparsak bize kim yiyecek verirdi? Bizi kim korurdu? Bu yüzden duygusal tehditler evrimsel hafızamızda fiziksel tehditler kadar gerçektir. Amacımız duman dedektörünü susturmak değil, dumanı bulmaktır. Evinizdeki duman dedektörü öttüğünde ne yaparsınız? Pilini çıkarıp rahatlar mısınız? Hemen dumanın kaynağını aramaya başlarsınız, değil mi? Çünkü o ses bir arıza değil, bir uyarıdır. Bir bilgi kaynağı, bir haritadır. Vücudumuzun verdiği korku ve endişe sinyalleri de aynı şekilde işler. Onlar dışarıdaki dünya hakkında bize hayati bilgiler sunan sensörlerdir. Vücudumuz en gelişmiş akıllı ev sistemlerinden bile daha gelişmiş bir biyolojik navigasyon sistemine sahip. Her his ve her belirti bir veri noktasıdır. Onları susturmak, göstergeleri kapatmak ve körü körüne araç kullanmak gibi bir şey aslında bu. Belki bir süre yol alırsınız ama eninde sonunda yolda kalırsınız. İşte bu yüzden amacımız bu hisleri yok etmek değil, anlamak olmalı. Onları düşman gibi görmek yerine danışman olarak kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü onlar hayatın karmaşık denklemini çözmemize yardımcı olan en doğru formüllerdir. Sağlıklı stres bir koşucunun start çizgisinde hissettiği o heyecan gibidir. Yeni bir projeye başladığınızda, zorlu bir beceri öğrendiğinizde, sınırlarınızı zorlayan bir sunuma hazırlandığınızda o an hissettiğiniz gerginlik aslında size sunulan bir performans yakıtıdır.
Kalp atışınız hızlanır ki bu kaslarınıza daha fazla oksijen götürür. Odaklanma yeteneğiniz keskinleşir ve bu da beyninizin öncelikleri netleştirmesidir. Enerji seviyeniz yükselir, bu da vücudunuzun sizin için rezervlerini açmasıdır. Tıpkı bir gitarın telleri gibi düşünün bunu. Eğer teller gevşekse melodi çıkmaz ama tam gerginlikte ise her notanın mükemmel rezonansı olur. Bu yaratıcılığın, başarının, gelişimin sesi olan gerginliktir. Sağlıksız stres ise bataklıkta yürümek gibidir. Her adımınız sizi daha da derinlere çeker. Toksik bir iş ortamında, sürekli eleştiri altında, haksız taleplere maruz kaldığınızda hissettiğiniz o ağır, yapışkan, kaçış yolu görünmeyen duygu. Bu performansı artırmaz, ruhunuzu eritir. Güvenlik hissiniz kaybolmuştur. Tehdit algısı kalıcıdır. Bu sizi ileriye taşıyan bir rüzgar değil, size çarpan bir duvardır. Ve burada anahtar kelime güvenliktir. Güvenli bir ortamda gerilim bizi uçurur. Güvensiz bir ortamda ise bizi yere çakar. Peki ya kendi kaygılarımızdan korkarsak? Bu kaygının en acımasız biçimidir aslında. Kaygıdan kaygılanmaktır bu. İçsel bir zorba gibidir onun sesi. Çünkü bu ses sürekli alarm zilini çalan, her şeyi felaket olarak gören, en ufak bir belirtiyi bile kıyamete dönüştüren o histerik muhbirdir. Diyelim ki sunumdan önce hafif bir gerginlik hissediyorsunuz. Bu tamamen normal fizyolojik bir tepkidir. Ama sonra içsel yangın alarmı devreye girer. Bu daha da kötüleşecek. Herkesin önünde rezil olacaksın, bayılacaksın, deliriyorsun gibi şeyler söyler. Ve böylece o küçücük kıvılcım bir anda orman yangınına dönüşür. Peki bu alarmı nasıl susturabiliriz? İlk adım fark etmektir. O ses hangi zamanlarda konuşuyor? Size neler söylüyor? Duyguyu bedeninizin hangi bölgesinde hissediyorsunuz? Göğsünüzde bir ağırlık mı, midenizde bir yanma mı, boğazınızda bir düğümlenme, sıkışma mı? Bunlara dikkat edin. İkinci adım düzenlemektir. Bu aşamada derin bir nefes alın. Vücudunuzu tarayın. Bu bile tek başına fizyolojik kaygıyı azaltır. Ama içsel alarm devredeyken bu araçlar daha da zor çalışır. Çünkü o yangına körükle gider. Üçüncü adım anlamlandırmaktır. Kaygıyı bir problem olarak değil, bir bilgi olarak görün. Vücudum bana bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Onu dinlemeliyim deyin. Dördüncü ve en kritik adımsa onarıcı düşünceler geliştirmektir. Felaket tellallığı yapan o sesi susturun ve onun yerine en sevdiğiniz arkadaşınızla konuşur gibi kendi kendinize konuşun. Evet, bu biraz kaygı verici ama sorun değil. Daha önce de benzer şeyler yaşamıştım ve halletmiştim deyin. Bu paniği değil, sakinliği yayan bir sestir. Bu kendi içinizdeki en bilge danışmanın sesidir. Kaygı ve korku birer lanet değil, birer hediyedir. Onlar hayatın karmaşık ormanında bizi yönlendiren en sadık rehberlerdir. Onları bir düşman gibi görüp savaşmak yerine bir arkadaş gibi kucaklayıp dinleyin. İçinizdeki alarmı yönetmeyi öğrenin. Kendinize karşı nazik olun ve bedeninizi dinleyin. Onun size anlattığı hikayeleri merak edin ve anlamaya çalışın. Çünkü o hikayeler sizin benzersiz yolculuğunuzun haritasıdır. İç seslerinizi bir sinyal olarak görmeyi başardığınızda hayatın belirsizlikleri artık bir tehdit değil, bir fırsat haline gelir. Bu yüzden her durumda kendinize şefkat gösterin. Bedeninizi dinleyin ve ne olursa olsun bilin ki bunun da üstesinden geleceksiniz.